Merhabalar, Hisselogcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda öncelikli olarak haftalık olarak hep birlikte uyguladığımız ucuz hisseler, cazip hisseler stratejimize uygun hangi hisseler var? Bunları inceleyeceğiz. Daha sonrasında mevcut bu listemizde olan hisselerin durumlarını kontrol edeceğiz. Hangilerini ekleme yapmamız lazım, hangilerini satacağız ve hangilerinde bekleyeceğiz. Bunları gözden geçireceğiz. Daha sonrasında ise yükseliş trendinde olan hisseleri hep birlikte filtreleyip bu hisselerin durumlarını gözden geçireceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi öncelikli olarak stratejimizi şöyle hatırlayalım. Evet arkadaşlar, stratejimizde Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz ve Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz. Şu altta gördüğünüz indikatör Williams yüzde aralığı indikatörü. Bu indikatör şu altta gördüğünüz eksi 90 seviyesi arkadaşlar, şu kesik kırmızı çizgiler. Bu eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ve daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın TAV Havalimanları hissesinde 18 Aralık haftasında eksi 90 seviyesinin altına kapanışını yapmış ve sonraki hafta düşüş gelmiş olmasına rağmen eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Burada alımımızı ekledik ve eksi 10 seviyesinin üzerine çıkasıya kadar bekliyoruz dedik arkadaşlar. Eksi 10 seviyesinin üzerinde ise uyumsuzluk arıyoruz. Uyumsuzluğa şöyle bir örnek verebilirim. Bakın 13 Mayıs haftasından 20 Mayıs haftasına geçerken fiyat yukarı yönlü devam etmesine rağmen Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Bu tip uyumsuzluklarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Şu yatay çizgi olarak gördüğünüz eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptığında ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu stratejide kullandığımız indikatörlerin nasıl eklendiğini öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya daha önce videosunu çekmiştik, kartını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın TAV Havalimanları hissesine daha önce bir defa alım yaptık ve şu anki seviyemize %158 karlılık durumundayız. Gayet güzel. Şimdi bu stratejide 3 kuralımız daha var. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmaz, firmanın kar etmiş olması gerekiyor. Diğer kuralımız FK oranımız 20'den düşük olması gerekiyor. Fiyat kazanç oranımız. Ve diğer kuralımız da piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bir de bu stratejiyi Uşak hissesi üzerinden, Uşak Seramik hissesi üzerinden de bir anlatalım. Biliyorsunuz Uşak Seramik hissesinde geçtiğimiz haftalarda toplamasını yapmıştık ve %40 karlılıkla satmıştık arkadaşlar. Neden sattık hisseyi? Çünkü son açıklanan bilançosunda zarar açıklamıştı ve zarar açıklayan şirketlerde bu stratejiyi uygulamıyoruz. Fakat uygulamış olsaydık şu anda %112 seviyelerinde karlılığımız olacaktı. Şu anda Uşak Seramik hissesi için önümüzdeki dönemde 20.88 seviyesi hedef seviye olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu seviyeyi de yukarı yönlü kırarsa 26.42 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Fakat çok hızlı yükselmiş bir hisse. Bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle günlük grafiğe bakalım. Bakın tavan tavan gidiyor arkadaşlar ise şu anda yeni girişler için uygun bulmam. Elinde tutan arkadaşlar için ise tavan serisi bozulduğunda çıkmakta fayda olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Veyahut da 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirsiniz. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması şu anda 18.96 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Evet, şimdi bu hafta listemize ekleyebileceğimiz hangi hisseler var? Hep beraber filtreleyelim. TradingView uygulamasında şu 3 çizgiye tıkladığımızda ürünler kısmına geliyoruz ve takipçiye tıklıyoruz arkadaşlar. Hisseleri seçiyoruz. Evet, açılan ekranda şu artı butonuna basıyoruz ve Williams yazıyoruz arkadaşlar. Bir günü bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Şurayı küçük olarak değiştirip şu kısma da eksi 70 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisseleri filtreliyoruz. Fakat burada Williams yüzde aralığın periyodu 14 olarak default geliyor ve değiştirilemiyor arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir hisseyi kaçırmamak için eksi 70 olarak yazıyorum ve uygula diyorum. 261 hisseye düştük. Endeksimizi BIST 100 olarak değiştiriyorum. 37 hisseye düştük arkadaşlar. Şimdi diğer şartlarımızı ekleyelim. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranı diyoruz ve yandaki küçük oktan 5 ve 6 diyoruz arkadaşlar. 20 hisseye düştük. Tekrar bir filtre ekliyorum. Yine değerleme kısmından bu sefer fiyatın kazancı oranı diyoruz. Burada da yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Bu tarafa 0, diğer tarafa da 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. Şu anda 13 hisseye düştük. Tekrar bir filtre ekliyorum. Bu sefer finansal kısmından brüt kârı ekliyorum arkadaşlar ve 3 aylık diyoruz, filtre ekle diyoruz. Yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz ve sıfırdan büyük olmasını istiyoruz ve uygula diyoruz arkadaşlar. 12 hisseye düştük. Şimdi bu 12 hisseyi listemize ekleyeceğiz fakat şu yanlarına kırmızı bayrak koyduğum hisselerin ben bilançolarından karlılık durumlarını analiz ettim. Bu şirketler zarar ediyor arkadaşlar. Alarko Holding'i listemize eklemiyoruz. Vestel'i eklemiyoruz. İzdemir Enerji'yi eklemiyoruz. Cante'yi eklemiyoruz ve Teknosa'yı eklemiyoruz. Diğer şu yanına mavi bayrak koyduğum hisseler ise fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranlarına göre stratejimize uygun değil. Bunları da eklemiyoruz. Doğaç zaten listemizde var. Tüpraş da aynı şekilde listemizde var. Froto'yu listemize ekliyoruz. Zoren'i ekleyebiliriz. Zoren'i de listemize ekleyelim. Evet, elimizde Froto ve Zoren kaldı arkadaşlar. Şimdi Froto'ya geçelim. Froto'ya geçtiğimizde ben burada Froto'da bir alım ekleyebileceğimizi düşündüm. Çünkü bakın burada
3 Haziran tarihinde -90 seviyesinin altında kalmış fakat biz bunu filtrelemelerde atlamışız ve listemize eklememişiz. Şu anki seviyesinden çok farklı bir seviyede değil. Arada %4'lük bir mesafe var. Tolere edilebileceğini düşündüğüm için burada ekleme yapmak istedim ve bir alım ekledim arkadaşlar. Bakın daha önce 18 Aralık 2023'te -90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle zirveye doğru baktığımızda %60'lık güzel bir kazanç elde etmişiz Froto hissesinde. Zoran'a bakalım. Zoran'da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Yine aynı tarihte 3 Haziran haftasında Zoran hissesinde de -90 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz. Dileyen arkadaşlar Zoran hissesinde de toplama yapabilirler. Fakat burada %6'lık, artık daha da fazla riske girmek istemediğim için Zoran hissesini listeme eklemiyorum. Sadece Froto hissesini ekliyorum arkadaşlar. Bu hafta listemize Froto hissesini eklemiş olduk. Şimdi mevcut hisselerin son durumuna şöyle hızlıca bir bakalım. TAV Havalimanları ile başlıyoruz. TAV Havalimanları'nda %158'lik karlılık içerisinde olduğumuzu söyledim. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerindeyiz. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Asuza'ya geçelim. Evet, Asuza hissesinde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. %32 karlılığımız var. Kimtex Polyoretan'a bakalım. Kimtex Polyoretan'da daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. %9 zararımız var. Bakın mesela daha önce 2023 Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra Kimtex Polyoratan hissesinde %143 dolaylarında yükseliş gelmiş. Önümüzdeki dönemde de benzer yükselişlerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şeker Gayrimenkul'e bakalım. Daha önce 5 defa topladık. Şu anda %3 zararımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Şeker Gayrimenkul listesinde de Nisan-Mayıs ayında 2023 yılında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra baktığımızda %405'lik güzel bir yükseliş yaşanmış. Benzer bir yükselişin önümüzdeki dönemde gelmesini bekliyoruz. Ereğli listesine bakalım. Ereğli listesinde %30 karlılığımız var şu anda. -90 seviyesinin altındayken toplamamızı yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Fakat Ereğli listesinde şöyle uzun vadeli çizmiş olduğumuz bir yükseliş regresyon trendi var arkadaşlar. Bu regresyon trendinin artık üst seviyelerine geldiğimizi görüyoruz. Buralarda bir zorlanma yaşanabilir. Belki geçip önümüzdeki dönemde şöyle 59 seviyelerine kadar da devam edebilir. Ama artık Ereğli listesinde ben yeni girişlerin uygun olmayacağını düşünüyorum. Mevcutta tutan arkadaşlar tutmaya devam edebilirler. Bakın daha önce de regresyon trendini yukarı yönlü kırıp tekrardan altına birkaç hafta içerisinde düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde bu dönemde de Mart 2022 döneminde de benzer hareketlerin geldiğini görüyoruz. Yine regresyon kanalının üst seviyelerine gelmiş durumdayız. Şimdi Petkim hissesine bakalım. Petkim hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %19 karlılığımız var. Bu hafta yükselişle devam etmesine rağmen Williams indikatörümüzün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satacağız. Akçansa'ya bakalım. Akçansa'da daha önce 3 defa alım yaptık. %11 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Değerlüks yatırıma bakalım. Daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %11 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Tapti Oksijen'e bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %8 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bantaş'a bakalım. Bantaş'ta daha önce bir defa alım yaptık. %5.78 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Boğaziçi Beton'a bakalım. Daha önce 4 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu hafta herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Ve ne kârdayız ne zarardayız arkadaşlar. Daha önce Kasım 2023'te -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %48'lik bir yükseliş gelmiş. Kiler Holding'e bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -0.23 zararımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Burada da artık yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta daha önce bir defa alım yaptık. %2.75'lik karımız var. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Odaş hissesine geçiyorum. Odaş hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %12 karımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Doğas'a bakalım. Doğas'ta da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. 0.70 karlı durumdayız. Agrot'a bakıyoruz. Agrot'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. %5.8'lik karlılığımız var. Servet Gayrimenkul listesine bakalım. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Güzel. %12.73'lük karlılığımız var. Credit West listesine bakalım. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. %2.41 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Evet, ucuz hisseler stratejimize göre tüm hisselerin değerlendirmesini yaptık. Evet arkadaşlar, burada videomuzun birinci bölümünün sonuna geliyoruz. İkinci bölümümüzde yükseliş trendinde olan hisseleri hep birlikte filtreleyeceğiz ve sonrasında tek tek hepsinin teknik analizini yapacağız. Hangi seviyelere kadar gider, nerelerden geri döner, nerelere kadar düşer, hepsinin cevabını ikinci videomuzda bulabilirsiniz. İkinci bölümümüze videonun sonundaki kartlardan, açıklamalar kısmından veya şu kısma kart bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.